Merhaba Fight Club Türkiye ailesi. Son maçta yaşanan her şeyi anlattım. Unvan maçına çıkacağız ya, onları da anlattım. Anlatmak istemediğim şeyleri de anlattım. Her şey. Ben inşallah izlersiniz. Merhaba, Bilgehan Demir ben. Fight Club Türkiye'den hepinize selamlar. Ankara'dayız. Size Sıhhiye'den sesleniyorum. Neden Ankara'dayız? Çünkü Bahram Recepzade 11 Ekim'de Glory'de 95 kiloda Dünya Şampiyonluk maçına çıkacak. Ve Ankara'da Eryaman'da hazırlıklarını sürdürüyor. Onun kampına sürpriz ziyaret yapacağız. Ama öncesinde evine gidiyoruz. Şu anda etrafımda, akrabalarımda, arkadaş çevremde olsun, sporcu hayatında olsun en sevdiğim ailelerden birinin yanındayım. Recepzade ailesi. Kendisi biliyorsunuz Glory'nin büyük dövüşçüsü. Unvan karşılaşmasına çok az bir zaman dilimi kaldı. 11 Ekim'de Rotterdam'da çarpışacak. Bu masada dövüş konuşmayacağız. Bu masada ne konuşacağız? Aile hayatını konuşacağız. Evde patron benim demişti en son. Sence evde patron kim? Bence evet, patronu. Bir şey söyleyeceğim. O kaseti bir izleyelim mi? Abi evde patron benim. Sözde ben söylerim abi. Mesela yumruğu vurarım masaya. Derim evi ben toplayacağım, yemeği ben yapacağım. Bulaşıkları ben yıkayacağım. Sıkıyorsa bana yok desin. O konularda ve benim diyorsun. Söz benim abi, patron benim. Ben ne desem o. Gerçek anlamda söylemek gerekirse evde patron tabii ki benim. Tabii ki de benim. Bütün kadınlarımız evde patrondur ama bizde iş biraz daha farklı. Söz onun sözü ama patron benim. Görev nasıl bir şey? Yani görev almak, görev istemek nasıl bir şey? Abi bütün görevlerimi yerine getiriyorum. Hiçbirini aksatmadan. Yani temizlemekten tut, böyle işte çamaşır yıkamaktan tut. Hepsini, bütün görevlerimi yerine getiriyorum ama o yüzden de korkmuyorum abi. Ben de patron benim diyorum. Çünkü yapıyorum abi, bütün işlerimi yapıyorum. Gerek yok yani. Ben bütün işlerimi yapıyorsamsa yapıyor muyum? Yapıyorum. Bir iş yerinde de öyle aslında. Her şeyi yapıyorsan patron sensin. Ama patron aslında olmasının, o mecazi anlamda patron olmasının ana sebeplerinden bir tanesi de bebek gelmek üzere. Çok az kaldı inşallah bebeğimizin gelmesine. Gün sayıyoruz, son 9 gün. Daha önceden yardımcı oluyorsa şu an ekstra tabii ki de yardımcı oluyor. İşte çamaşırından tut, bulaşığından tut, çamaşır sermesinden tut, sağ olsun hakikaten yardımcı oluyor yani her konuda yanımda. Unvan karşılaşmasına kadar çocuk çoktan doğmuş oluyor. 22'sinde doğma ihtimali var değil mi? Evet, ayın 22'sinde bekliyoruz inşallah. 24'ünde doğmuş olsa benim ikizlerle aynı gün. Aynen, şimdi 22'si olacak abi. Başak Burcu. Başak mı oluyor? Ona bakmadım ama Başak oluyorsa okey, güzel. Başak çok güzel bir burç. Çok detaylı böyle, titiz, acayiptir. Babası gibi. Senin doğum tarihi? Aslan ben abi. Aslan. Ben aslan. Oğlak. Oğlak. İkizler. en zor ikizler derler. Burçlarınızı yansıtıyor musunuz? Ben kesinlikle evet. Behram da öyle. Yani tamamen burcuyla uyumlu. Ben de aynı şekilde. Temmuz falan mıydı? Ağustos abi. Ağustos'un başı. Abi ben aslanım abi, ben liderim. Ev hariç. Şimdi diyeceğim o zaman evde nasıl patronsa abi, yine de patronum evde. Söz benim sözüm. Yani benim zararıma da olsa, faydama da olsa söz benim sözüm. Şampiyon benim çünkü. Lider benim. Arkadaşlar burada bir şeker var. Kahveyle birlikte içiliyor. Bak yemin ederim harika bir şey. Bizim Konya Mevlana şekeri var ya. Bu benim doğduğum şehir Güney Azerbaycan'da Urmiye şehrinin. Oranın şekeri Urmiye özeldir bu. Bir arkadaşım getirmişti, oradan buraya gelmişti, onları getirmişler. Gerçekten de çok lezzetli, keyifli. Sanırım oranın milli şekeri. Nasıl bizim Konya'nın atıyorum Mevlana şekeri var. Onların da açıkçası adını bilmiyorum ama gerçekten çok lezzetli bir şeker. Oranın milli şekeri diyebiliriz. Ankara'ya yerleştik mi tam?
Türk Hava Yolları'na iyileşmişim ya. Bir gün Ankara'da, bir gün İstanbul'da, sonra Avrupa'da, Tayland'da hiç. Ancak koşturuyor, antrenman için, spor için ancak koşturuyoruz. Şimdilik Ankara'ya iyileştik çünkü işte bebek geliyor maalesef. Buradan bir yere kıpırdayamıyorum. Tam mevki vermeyelim de buraya hayranlar basmasın. Havalimanına çok yakın. Artık görüyorum ki hayatınızı güzelleştirmeye devam ediyorsunuz. O da beni çok mutlu etti. Teşekkür ederiz. Evet, zamanında tabii ki çok çabalayarak kısmet oldu. Bu mevkiye geldik. Çok şükür güzel bir hayat yaşıyoruz diyelim. Allah herkese nasip etsin. Şimdi senin ben geçmişteki hayatını çok iyi biliyorum. Türkiye'ye gelişini biliyorum. Hikayeyi zaten daha önce herkes dinledi. Salonda yatarken, jimde yatarken buralarda böyle güzel kendine ait bir yerinin olması, bir aile kurman nasıl bir duygu? Abi güzel bir şey ya. Çok eziyet çektik buraya yetişmek için. Tırnaklarımızla kazıdık abi. Mutluyuz. Çok güzel geçiyor hayatımız. Eğleniyoruz, sporumuzu yapıyoruz. Gereken insanlara yardımcı oluyoruz. Elimizden geldiği kadar. Komşularla aranız nasıl? Yani iyi aslında. Genel olarak burada komşularımız tabii bizden yaş olarak daha büyük insanlar ama iyi. Biz her yaşa uyum sağlıyoruz ya. Burada bir komşum var, teyze var. Giderim oturum orada teyzeyle çay yapar, çay içeriz gel oğlum der. Girip oturup çay içiyoruz, muhabbet ediyoruz böyle sohbet, muhabbet, keyif yerinde. Biraz şehirden uzak yer tercih etmiş. Tam kafa dinlemelik. Harika bir yer. Ama çevrede böyle çok büyük marketlerin olduğu bir yer değil. Böyle çok kolay kolay gidip alınıp gelecek bir yer değil. Ama nefis bir yer. Peki bunun dezavantajları oluyor mu? Böyle buralarda nasıl temin ediyorsun? Şimdi abi çok eziyet çekmiyoruz. Tamam büyük marketler yok ama bizim burada komşularımız sağ olsun abi. Süt alıyorum, salatalık, domates, patlıcan, biber, yeşillik, peynir, ne bileyim yoğurt her şeyimiz var. Yumurta, köy yumurtası. Her şeyimiz burada var abi. Ne yapacağım ben gittim çarşıya. Çok güzel bu. Burada köye yakın bir yer. Ve buranın insanları da bu tür işte süttü, peynirdi, domatesli, biberdi taptaze yetiştiriyorlar. Abi bir de seviyorlar beni abi. Sağ olsunlar tanıyorlar bazı komşularımızın da yani hepsi demek olur tanırlar beni. Hepsi tanıyorlar sağ olsunlar çok değer veriyorlar. Allah razı olsun onlara da selamlar sevgiler. Böyle bir şey ihtiyacımız olmuyor pek. Burada her şeyi ayarlıyoruz. Büyük şeylere ihtiyacımız olduğumuzda da çarşıya zaten her gün günde bir defa iki defa gidip geliyorum antrenmanlardan dolayı. Büyük marketler var oradan da ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Cevahir Hoca geç kaldığında bir şey diyor mu? Mesafe ne kadar? Şimdi Oku abi buraya mesaj atmış. Neredesin? Geç kalmışsın diye. Aynen öyle. Şimdi kalkıp bitmeliyiz abi. Evet antrenmanda dayak yiyeceğim herhalde. İsa, antrenman bu tarafta. Bahram Recepzade ile ne zaman başladınız? Nasıl bugünlere geldiniz? Kısaca bahseder misiniz? İsmim Cevahir denen. Ben bu işe 15 sene önce başladım. Bahram'ı da o tarihlerden tanıyorum. Yıllardır beraberiz.
Azerbaycan'a kampa gitmiştik. Almanya'da tanıştık zaten kendisiyle. Yıllardır bu işi yapıyoruz. Bahram da kamplara Ankara'ya geliyor zaten. Kesinlikle kaymaz. Kaymaz. Cansız. Salonlarda yatan bir Bahram vardı. Zor şartlar altında dövüş hayatı başladı. Şimdi çok iyi durumlara geldi maşallah. O günlerden biraz bahseder misiniz? Bahram'ın ne çile çektiğini biz biliriz. Sen de az çok biliyorsun abi. Bahram yani çok büyük bedeller ödedi bu yerlere gelmek için. Şimdi Allah'ın izniyle kemer maçımız var. Allah nasip ederse onu almayı düşünüyoruz. Onu da alacağız inşallah. Bahram Recepzade'nin fotoğraflarını görüyoruz sizinle birlikte. Bu fotoğrafları bize biraz anlatır mısınız? Bu fotoğraflar yıllar önce çekilmiş fotoğraflar. Türkiye'deki maçları, yurt dışındaki maçları. Zaten Almanya'da beraberdik. Bu maçlarda da işte aynı şekilde yine hepsi knockout'la biten maçlar bu maçların. Diğer tarafta da var. Her türlü resmin var ama bir şampiyonluk kemeriyle resmin yok. Biliyorsun Türkiye'de ve dünyada birçok yerde herkesin milyonlarca kemeri var. Neredeyse pantolon kemerlerini bile gösterecekler ama sen hiç şampiyonluk kemerleriyle böyle kendini hiçbir zaman göstermiyorsun. Çünkü tek bir hedefin var. Dünyadaki gerçek şampiyonluk kemeri Glory'nin şampiyonluk kemeri. Abinde ben başka bir organizasyonlarda, təşkilatda kəmərlər qazanmışam. Yəni o kəmərləri kəmər hesablamıram. Yəni təbii ki, kəmər hesablayıram, onlar əziyyət çəkmişəm, onlar başqa bir məsələ. Təbii ki, benim üçün ən yüksək, ən böyük kəmər Glory'nin kəməridir. Mən o Glory'nin kəmərini istəyirəm, o qarşıdakı yerdəki boşdur. Oraya da Allah nasip ederse inşallah kemer aldıktan sonra çəkdirəcəyimiz cavablar mən. Bir de inşallah nasip olsa kızımızla beraber. Her an yanındasın. Her zaman yan yana. İyi günde kötü günde diye söz vermiştik. Sence iyi hazırlanıyor mu Umman maçına? Tabii ki. Bu bizim hayatımızın maçı. Kendisi de Vako'da dünya şampiyonu. Biz onunla tanıştığımız ilk günden beri bizim en büyük hayalimiz bir gün o kemeri onun belinde görmek. Belki de benim hayattaki en büyük arzum diyebilirim. Çocuk geliyor birkaç gün sonra. Çocuk geliyor ama yine de benim yanımda her zaman gibi. Sağ olsun bütün her şeye desteksin. İlk günden beri değil mi? İlk günden beri yanımda. Kızınızın ismi sen söyle bari. Dişi kurt. Asena. Asena. İki şey bekliyoruz. Evet, bir iki Asena'yı kemer, bir evet, de kemeri. Bir Asena bir de kemer. Başka bir şeyimiz yok. Başka bir program yok. Sadece buna odaklandık. Sporcu olmasını mı istersiniz? Ne olmasını istersiniz? Tartışıyoruz ya. Yaklaş abicim. Burada tartışıyoruz ya. Çok yaklaş. Diyor ki benim kızım dövüşçü olacak. Ben de diyorum yok abi olmayacak. Benim kızım prenses olacak. Bu da diyor dövüşçü olacak. Şimdi bu arada tartışıyoruz. Biz de bırakıyoruz kendisine. Kendisi büyüttüğü zaman spor salonuna da götüreceğiz. Yok götürmeyeceğim abi ya. İstemiyoruz koyuyoruz. O oranın kokusunu alırsa bak bırakmayabilir. Hayır, ringde büyüyecek abi. Onun tabii ki seçimi yine kendisinin ama genlerinde var çocuğun. Anne dövüşü, baba dövüşü. Dövüşçü olacak. Ben dövüşçü olması çok isterim. Ben de diyorum gitsin ne bileyim doktor olsun, ne milletvekili olsun, savcı olsun, ne bileyim. Ne olsun cumhurbaşkanı olsun, ne olsun ne var ki burada? Ama dövüşçü olmaz ya biz bu kadar eziyet çekmişiz. Tek isteğimiz var. Çok sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesi ve arkasından Bayrağına sadık olsun da yeter. dünyanın hemen hemen bütün ülkelerinde canlı yayınlanan bir organizasyon. Glory. Ve sırtında kendi ülkenin bayrağı ve herkes bunu görüyor. Bu nasıl bir duygu? Abi bu anlatılmaz yaşanır. Bu çok güzel bir şey. Yani ben bu güzel bayrağım. Türk bayrağı da zaten bunun ortasındadır kırmızı. Yani böyle bir gururdur, böyle bir fəxrdir Azərbaycan bayrağını qaldırmaq. Azərbaycan bayrağını daşımaq mənim üçün olağanüstü bir duygudur, sevgidir. Mənim vətənimdir, mənim ölkəmdir. Təbii ki də mən qaldıracağım bunu sevə-sevə. Yəni bunu qaldırmaqdan çox qürur duyuram. Belə də olmalıdır. Bununla yanaşı Türk bayrağını qaldırmaq da bizim qardaş ölkəmizdə Türkiyə. Yəni qardaş ölkəmiz deməyək də, bizim öz ölkəmizdə deyək. Burada bir de madalya var. Burada da zaten Türk yazılı. Türk yazısı. Ve burada da yine kurt var. Kurt, Golden Wolf. Bunun hikayesini bize kısaca anlatır mısın? Rusiyancı ayıdır. Ne bileyim Fransancı horuzdur. Hollandancı yadımdan çıxdı neydi? Portakal. Neyse her ölkənin özünə göre bir sembolü var abi.
Bizim de ölkəmizin, bizdə Türk olduğumuza görə sembolumuz qurddur. Və mən də o yüzden qurdu getdim. Altın olma səbəbi də gümüş qurd var, qara qurd var, ağ qurd var. Amma altın qurd yoxdur. Olsa tək olur, o da mən. Bu da sensin. Saçlarımızı açıyorum abi, yakışıklı olacağım. Böyle düşünüyor musun? Bazıları böyle örüyorlar uzun, Yok, çok yok uzun. abi, yok o kadar değil. Ama şimdi kampta olduğum zaman sürekli gidip berbere Şurada gitmekten ben sana söyleyeyim. üşeniyorum abi berbere. Çok karizmatik olur. Yok abi, böyle daha rahat, böyle. Ben zaten sıfıra vuracağım zaten, yani her zamanki gibi. Ama şimdi böyle bırakmışım hiç. Ancak kampta, antrenmandayım. Konuşuyoruz, kötüyü konuşuyoruz, her şeyi konuşuyoruz. Bahram Recepzade zaten benle röportajı kabul ettiğinde bu soruları soracağımı bilir. En son çıktığı karşılaşmada çok ağır eleştiriler aldı. Hatta ben de eleştirdim. Bunu yapmamalıydı diye. Birincisi neydi? Yere düşmüş rakibe vurma ve içeride yaşanan bir savaş. Dünyanın her ülkesinde sosyal medyada zirveye çıktı, viral oldu videolar. Dünyanın en sert maç içi tartışmalarından bir tanesi yaşanıp devam eden karşılaşma olarak anılıyor. Kroma maç. En son yaptığın maç. Şöyle bir izleyelim görüntüleri. Şimdi görüntüleri izledik. Sen kendine öz eleştiri yapmak istersen ne söylemek istersin bu karşılaşmayla ilgili? Neden böyle bir şey oldu? Benim bildiğim Bahram bunları yapmaz. Şimdi abi böyle söyleyeyim. Ben şimdi ilk maçımı dövüştüm, kazandım. İkincisine dövüşəcəkdim. Mən bilsən qulağımda bu olur. Her zaman mən ilahi nohaya qulaq asıram. Gördüm kulağımda anam arıyor beni. Diyor, ben de açmadım. Çünkü biliyorlar biz dövüştəyik və dövüşdə olduğum için de mərkəzə cavab vermirəm. Mən dedim, herhalde elleri değmiş yanası. İkinci dəfə aradı, yine açmadım. Sonra baxdım, bacım aradı, ablam aradı. Mecbur ben de eldivenler elimde çıkacağım dövüşe, ikinci dövüşe. Açtım, gördüm anam ağlıyor. Diyor, bala öldük, evimiz yıkıldı. Anne ne oldu canım, neyim, ben maça çıkacağım, beni niye arıyorsun? Eyvah. Ben de şu an ilk kez duyuyorum. Ben de böyle eldiven elinde böyle çıkılmayınca. Böyle durdum, dedim ay anne ne oldu anne dedim. Dedi, çocukların hiçbirini bulamıyoruz. Çocuklar dışarıda, her yer toz, toprak, ateş. Ne oldu? Evet, hem bomba da atırlar, ne bileyim raket de atırlar, ne bileyim. İsrail saldırılarından bahsediyoruz. İran'a. Aha. Neyniyeceksin abi? O anda neyneyebilirsin? Elim bağlı. Mənə deyir, gel uşaqları tap. Ama Urlan'da deyim, necə gəlin uşaqları tapım? Ama elə panik olmuştu. İşte hərbi hissəni vurmuşlar bizim tarafta. O polis karakollar falan. Ondan dolayı öyle bir talihsiz oldu. Ben de maçtan anında böyle geri çektim. Dedim dövüşməyəm. Necə dövüşeyim ben? İndi bilməm, uşaqlar yaşayır, çocuklar yaşamır. Dedim işte trambalda sakatlı oldu, dövüşmür nəsə. Dediler olmaz. Yani cezası var, gələ çıxasan. Ya mən də məcburi çıxdım, dedim ki yani ya diskalifi olum, ya uduzum. Çıxmayayım da dedim, tez inim aşağıya gedim baxım, gedim evdaşlarla danışım. Gedim görüm nə olacaq. Çıxdım, ondan da döyüşə belə sarılırdı mənə, qucaqlayırdı. Təbii bu da mən hoşuma getmir. Çünki beynim orada değildi mənim fikrim. Mənim fikrim qalmışdı, ailəmin yanındaydı. Benim ailəmin yanında olduğu için yani abi bambaşka bir şey ya. Peki son durum ne? Ailede Şükür her şey yolunda. bir kayıp yok. Yok şükür Allah'a bir kayıp yok, her şey yolunda. Ama o an mənə evdaşlarının dediği sözler mənim üçün yani dünya başıma yıkıldı. Peki şimdi o görüntüleri tekrar izlediğinde ne düşünüyorsun? Bir şey hissedemiyorum ha, böyle boş bakıyorum. Diyorum boş da adamı ünlü ettik. Adam oturup duruyor diye Bahram diyordunuz. Nakavt ettim, böyle yaptı. O benden 9 defa dövüşürse 10 defa kaybeder. Peki dünya şampiyonluk maçına çıkacaksın. Bir içinde bir hırs var onu kazanmak için. Herhalde ikinci bir hırs da onlar rövanş mı? Abi onlar revanş yapma hiç fikrim yok. Zaten çünkü olacak revanş. Ben umursamıyorum. O çok bir yani büyük popüler bir sporcu da değil. Çok güçlü sporcu da değil açıkçası. Yani bu da yalan diye bir şey yoktu. Yani geçip izleyebilirsiniz. Onun dövüşlerini de benim dövüşlerimi de izleyebilirsiniz. Agresif yapını bildikleri için de orada yaptıklarının normal olduğunu düşündü herkes.
bunları bilmiyorlar. İlk burada açıkladım. Amma açıklamayacaqdım. Dedim heç gərək yoxdur açıqlamağa. Çünki mənim ailəvi, şəxsi mənim, yəni şəxsi problemdir, ailəvidir. Yəni bu demək lazımdır. Amma da soruşdum, dedim, de millət də bilsin nəyin nəsidir. Böyle bir hadisə oldu. Peki rakibinle Kroma'yla daha önce bir arkadaşlığın var mıydı? Yok, benim fanatım idi zaten kendisi. İlk kez orada Benim tanıştın. fanım idi. Zaten benim fanım idi. Söylemiş ben senin fanınım demişti. Peki daha sonra görüştün mü hiç? Yok. Sosyal medyadan oradan buradan. Görüşmedim. Onu şu an görsen ne dersin? Kusura bakma ver misin ne dersin? Yok abi, ne kusura bakmaz. Ben yaptıklarım için pişman değilim. Aklım hala yapmadıklarımda. Ben hiçbir şey için pişman değilim. Ne yaptıysam iyi yaptım. Yapmamam gereken şeydi. Okey. Ama ne yaptıysam iyi yaptım. Pes etmiyorum. Kötü olsa bile de iyi yapmışım. Öyle bir durumdaydım ki. Yani hiçbir şey umurumda değildim. Tandoğa. Muhammed Ali Salman. Ben oraya gidiyordum. Buraya yeni 2 sene oldu, hemen hemen açılmış. Buraya geldiğim zaman tabii ki de salonda uyuyordum abi. Normal şeydi benim için. Sporcu adam şampiyon olmak için bunları görmeli. Hamzat da böyle Cim'de Çimaev uyurken orada yatıp kalkıyor, evi yok, parkı yok derken şimdi UFC'de şampiyon. Aynen öyle abi, Hamzat dediğinde Cevahir abi aklına geliyor. İlk benim fanım, sonra ikinci Hamzat'ın fanı. Abi de çok eziyetler çektik tabii ki de. Basit değildi bunlar. Dünyanın her yerinde Cim'lere gitmişimdir. Cim'lerde çok hem çekimler hem de kendim de bulunmuşumdur. Cevahir Hoca'nın salonu Eryaman'da, yani dünya çapında. Yani dövüş antrenmanı yapmak isteyen buraya gelsin arkadaşlar. Tarık Kababez'le maç yapacaksın. Unvan karşılaşması 11 Ekim'de Rotterdam'da dünya şampiyonluk maçı 95 kiloda. Kababez'in de sana bir esprisi var benim bildiğim. Diyormuş ki sana, ya çık ağır siklete başıma bela alma buralarda. Unvanı kazandık bu Maslaboyev karşılaşmasından önce. Sergey'le dövüştüğünde ya Abena ile dövüştüğünde tam hatırlamıyorum. Ben de ağır taşı Grand Prix'de dövüşürdüm. Geldi dedi, kardeş dedim, dedi sen, tabi İngilizce değil, ben İngilizce bilmiyorum da, tercüman vardı yanımda. Dedi, hayalımıza kavuştuk, kemer aldık. Get ağır taşda dövüş, 95'e düşme. Ben dedim, qismət kardeş, her ikisinden de dövüşeceğim, qismətdə ne varsa olacaktı. İnşallah beraber denk gelip dövüşməliyik. Siz antrenörü olarak Bahram Recepzade'yi ağır siklet olarak mı görüyorsunuz yoksa cruiserweight olarak mı görüyorsunuz? Hafif ağır siklet olarak mı? 95 kilo olarak görüyorum. Ağır siklet, çünkü bizden çok kat üstün sporcular var. Yani fiziki olarak bizden üstünlüğü o şekilde açıklayabilirim. Kilomuz çok ağır. Biz yani 130 kilo adamlarla dövüşüyoruz. Kendimiz 95 kiloyuz. 130-140 kilo adamlarla dövüşüyoruz. Zaten sen de biliyorsun abi bunları. Zor oluyor ama mecbur dövüşüyoruz. Ama şimdi 95'te biz, yani kim gelirse gelsin ezer geçeriz diye düşünüyorum abi. Çıkıp inmesi seni zorluyor mu? Antrenman şekillerini nasıl değiştiriyorsun? 95'te kalması benim için çok iyi. Ağır siklet olduğu zaman antrenman sistemini değiştirmek zorunda kalıyoruz. Samimi bir soru. Maslaboyev çok iri, daha böyle tehlikeli gibi duran. Ama Kababez'e baktığımız zaman da yumruk kombinasyonları çok iyi olan ama tekmelerinden çok fazla korkmayacağımız birisi. Tarık'la dövüşmek benim için daha rahat olur Sergey'e göre. Boyu boyuna. Boyumuz eynidir, yani stilimiz eynidir, daha rahat olurum Sergey'e göre. Ama tabii ki de burada dostluğumuz olduğuna göre ben Sergey'i seçerdim. Bu şampiyonluk kemeriyle ilgili olarak da şu bilgileri aktarayım arkadaşlar. Bir de hatırladığım kadarıyla Kababez, Tarık Kababez Faslı 3 kez bu şampiyonluk kemerini aldı, doğru mu? Sonra Maslaboyev'le, Sergey Maslaboyev'le 4. kez yaparken kemeri kaybetti. Maslaboyev kazandı ama Maslaboyev'de de yasaklı madde oldu. Ve kemer kendisinden alındı, kemer boşa çıktı. Bir önceki şampiyonla da şampiyondan sonra gelen Bahram'ı eşleştirdiler. Ve bu unvan karşılaşması 11 Ekim'de Rotterdam'da gerçekleşecek. Eğer kazanırsa bir dünya şampiyonu çıkartacağız Türk milleti olarak. Şimdi ben evvel kemer Sergey'deydi, yani doping kontrolünün cevapları çıkmamıştı. Sergey şöyle bir paylaşım etmişti. Bahram ne zaman rakiplerine saygılı davranırsa onda mən onunla döyüşəcəm, yoxsa mən onunla döyüşmənəm. Və bu doping məsələ çıxdıqdan sonra da deyirəm ki, mən gənə yaxşı rəqiblərimə sayğılı davranmamışam.
Sən bütün idman camiasına, sporculara saygısızlıq yapırsan bu kullandığın yasaklı maddeden dolayı. Hem de kendisine en büyük saygısızlığı yapmış olur. Antrenörüne, ailesine. Ya ailəsinə, ölkəsinə, bayrağına, vatanına, nə bilim, hocasına, ən başda özünə. Yəni ayıp da, ayıp. Kababez'in yumruk kombinasyonlarının çok seri ve çok güçlü ve yıkıcı olduğunu biliyoruz. Senin de dizlerin, tekmelerin, aynı zamanda yumrukların da hepsi komple çok iyi. Bu maçta iki taraftan birinin nakavt edebileceğine inanabilir mi seyirciler? Yoksa bu maç her şey olabilir mi? Mən mi nakavt olacağım, o mu nakavt olacaq, mən mi puanla qazanacağım, o mu puanla qazanacaq, bunlar bəlli olmur. Amma təbii ki də gönül istər biz çempion olaq və biz də çempion olmaq üçün ilərləyəcəyik. Və Allah nasip edərsə özüm düşündüyüm, özüm fikirləşdiyim, yəni özüm analiz etdiyim üçün elə fikirləşdim ki, döyüş vaxtından əvvəl qutaracaq, nakavt qutaracaq mənim nəfsimlə. En önemli konu ne? Maçtaki oyun disiplininde sadık kalmak, oyun planına sadık kalmak. Çünkü bu bir şampiyonluk maçı. Bu maçı kaybettin bitti değil. Kaybettiğin şey şampiyonluk olacak. Şampiyonluk kemeri olacak ve hayatını bu kemeri kazanmak üzerine adamış bir kişi olarak bu karşılaşmada riski daha mı az almayı düşünüyorsun? Yoksa eskisi gibi ne varsa onu mu koyacaksın? Abi ben geçmiş yarışlarımda, maçlarımda tabii ki biraz farklı dövüşürdüm. İstediğim kimi dövüşürdüm. Bu biraz başka yarıştı. Bu biraz yani en büyük da dünya çempionatının kemerim yarışıdır. Ve tabii ki de başka bir stratejiler kullanacağım. Tabii ki yani saldırganlığım, agresivliğim en şey devam edecek. Ben agresivliğimden vazgeçmeyeceğim. Çünkü belə dövüşmeyi sevirəm, xoşlayıram belə dövüşmeyi. O yüzden agresif kimin dövüşeceğim orası net. Ama tabii işte bazı stratejilerim var. Onlarda A plan, B plan, C plan bunların hepsi de var. Ve onlarda istifadə edeceğim. Tabii ki burada mənim məğlub olmağım mənim üçün büyük bir yani yıkım oldu yani. Ben çok narahat elər. Bu çok bir düşürür beni. Diğer dövüşlere göre bu benim için daha çok önemlidir ve bu dövüşü kazanmak için ne gerekirse yapacağım. Hayatının maçı diyebilir miyiz? Aynen öyle. Bundan öncesi ve bundan sonrası olarak değerlendirebilir miyiz kariyerini? Abi bundan önceki ne mənə dövüşüm vardı, yarışmışamsa hamısı bir tarafa, bu kemer dövüşü bir tarafa. Eksiler artılar. Baktığımız zaman Bahram Recepzade'nin çok agresif, yıkıcı, yıpratıcı, inanılmaz tarafları var. Atakta mükemmeliz. Gerçekten göz korkutuyoruz. Bu kesin. Peki savunmamızda yediğimiz dizlere nasıl engel olacağız? Çünkü senin kariyerine baktığımda mağlubiyetlerine diz darbeleri hariç her şeye bir planın var. Şöyle söyleyeyim abi, şimdi ben ağır çəkilidə kiloda da dövüştüğüm için bunların kilosu benden daha fazla. Boylarda tabii ki de benden daha fazla. Ekranda biraz kısa görünebilirler ama yan yana geldiğimiz zaman yani canlı olarak bizi gördüğünde onda başa düşərlər. Yani onlar diz vurmak için tullanmaya, zıplamaya gerek yok. Elə dizlerini qaldırsalar benim kafamda. Ve onu da ben korumak benim için çok zor olur. Çünkü adam elini belə kaldırılmış gibi dizin kaldırsa benim kafama değecek. More in. Out of nowhere! Masloboyev, the sledgehammer, sends Rajabzade. 30 kilo kendimden ağırla dövüşüyorum. 30 kilo az değil bu. Yıla 15 tane, 10 tane, 8 tane, 5 tane, 7 tane maç yapıyorum. Bu yarışlarda, siparişlerde baştan yediğimiz udarlar, yumruklar, maçlarda aldığımız travmalar tabii ki de bizim çenemizi boşaltır. Rüzgar değse bile nakdağına düşürük böyle, şota düşürük. Tabii ki bu normal bir şeydir. Ve bence de bu 30 kilo özümden ağırla, 25 kilo özümden ağırla dövüşməm yani çok büyük bir şeydi. Həqiqətən büyük bir şeydi. Yani hiçbir idmançı bunu eləyəməz. Varsa idmançı eləsinlər. Tabii ki eləyən idmançılar da olabilir tabii ki. Bu yani yoktur. Ama bu günlerde yani görürük da dünya şampiyonasına veya Türkiye çempionatına veya Azerbaycan çempionatına veya başka bir ülkenin çempionatına çəkiyə çıxırlar, yarım üstü fərqi var, yarım üstü artığı var, deyir, yarım üstü məndən artıqdır, mən necə döyüşəcəyim bundan? Ama bence 30 özümdən ağırla necə döyüşəcəm? Diziyorsun, yıkılıyorsun ama muazzam da diz atıyorsun. Against someone like Rajabzade as the counter. Big, he got hit. He's down.
Abi o kadar böyle diz yemişim, kafamdan krokiye düşmüşüm ya. Dizin tadını görmüşüm, o yüzden diz atıyorum. In his combination. Oh! Big time knee in the corner. Dizin tadı başka. Gerçekten hem diz atma konusunda çok iyisin. Oh, a nice knee sends him flat on his back. Diz yeme konusunda da bunu düzeltmemiz şart. Diz çok yediğim için daha iyi diz atıyorum. Bundan da bayağı biraz az oluyor. Ben soğanı çok severim biliyor musun? Hafta sonu ya yiyebiliriz soğan. Aa ben yerim. Hafta sonu olsun, hafta içi olsun. Soğan da yerim, sarımsak da yerim. Abi ciğere baksana. Mehmet bunu çek Mehmet. Bak. Etle mi besleniyorsun tavukla mı unuttum ya en son sormuştum sana da. Et abi. Et değil mi? Sporcularda o Etçiyiz abi. mantar da senin sevdiklerinden herhalde değil mi? Mantarı da seviyorum ama et olduğu yerde akan sular duruyor. Maçtan önce karbonhidrat, maçtan sonra protein değil mi? Doğru mu? Abi hepsi yiyor. Ona hazır değiliz beraber. Diyet falan yok yani. Baklava da yiyor, börek de yiyor. Diyet diye bir şey yok. Bahram Recepzade ile yapmış olduğumuz röportajın sonuna geldik. Böyle bir program hazırladık sizlere. Ankara'dan hepinize selamlar gönderiyorum. Fight Club Türkiye'ye abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın ve alta da bol bol ne yapıyoruz? Yorumlar yapıyoruz.